Eskiden Müslüman değildim. Yani Allah'a, cennete ve cehenneme inanmıyordum. Hayatımda kötü günler geçiriyordum. Acı çekiyordum. Etrafımda hep Tanrı'dan bahsedildiğini duyduğum için Tanrı'ya seslenmeye başladım. Gerçekten varsan, işte buradayım, acı çekiyorum, bana bir işaret göster, seni bulmak istiyorum dedim. Sabah uyandığımda bir görüntü gördüm. Gördüğüm şey, bir yolculuğa çıkmam gerektiğini gösteriyordu. Bu yüzden karayoluyla hacca gitmeye karar verdim. Fransa'dan Fas'a uçtum. Oradan yürümeye başladım. Fas'tan sonra Moritanya, Mali, Burkina Faso ve sonunda Nijer'e ulaştım. Bir arkadaşımla birlikte Arabistan konsolosluğuna gittik. Oradakiler, sen Fransızsın, Suudi Arabistan'a gitmen çok zor dediler. Ama ben, karar Allah'ındır dedim. Her şeyi yöneten O'dur. Konsolosun sekreteriyle görüştüm, o da vize almamın çok zor olduğunu söyledi. Ona, hepimiz din kardeşiyiz, benim vize almama izin vermeniz gerekiyor dedim. Bana, bu imkansız dedi. Bu cevap karşısında üzüldüm. Vize alana kadar konsolosluktan çıkmayacağımı söyledim. O kadar duygulanmıştım ki ağlamaya başladım. Sonra Allah'a dua etmeye başladım. Dedim ki, Allah'ım, orası senin evin. Eğer sen istersen, beni davet edersen senin evini görebilirim. Tam o anda İlk defa burada beyaz görüyorlar. O yüzden bir tepkileri var. Şaşkınlar zaten. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Hamza. Yaklaşık 12 yıl önce İslam'a girdim. Daha önce adım Alexander'dı. Fransız asıllıyım ve şu anda Nijer'de yaşıyorum. Müslüman olma hikayenizi anlatır mısınız? Bu gerçekten uzun bir hikaye. Eskiden Müslüman değildim. Yani Allah'a, cennete ve cehenneme inanmıyordum. Bir dönem hayatımda kötü günler geçiriyordum. Bir amaç bulamıyordum. Acı çekiyordum. Etrafımda hep Tanrı'dan bahsedildiğini duyduğum için Tanrı'ya seslenmeye başladım. O zaman Müslüman olmadığım için Allah yerine Tanrı diyordum. Gerçekten varsan, işte buradayım, acı çekiyorum. Eğer gerçekten varsan bana bir işaret göster, seni bulmak istiyorum dedim. Sabah uyandığımda bir görüntü gördüm. İşte her şey böyle başladı. Gördüğüm şey, bir yolculuğa çıkmam gerektiğini gösteriyordu. Detaylı tarif edemem ama hissettiğim şey şuydu. Her şeyi bırakıp bir yolculuğa çıkmam gerekiyordu. Yaya olarak 4 ay süren bir yolculuğa çıktım. Fransa, İspanya ve Fas'a kadar yürüdüm. Fas'ın güneyine kadar gittim. Bu yolculuk sırasında birçok şey gördüm ve çok şey öğrendim. Fransa'ya döndüğümde bir arkadaşımla karşılaştım ve hayatla ilgili çok fazla soru sormaya başladım. Henüz Müslüman değildim ama artık eskisi gibi de yaşamak istemiyordum. Eğlenmek, gezmek bana anlamlı gelmiyordu. Tüm gün çalışıp akşam yorgun şekilde eve dönmek, bunun bir anlamı yoktu. Arkadaşıma dedim ki, evinde Kur'an var mı? O da evet dedi, okumak istiyordum. Kur'an'ı Fransızca olarak okumaya başladım. Fatiha suresi, sonra Bakara. Sadece anlamak için okuyordum. Gerçek olup olmadığını görmek istiyordum. Ve Rahman suresine geldiğimde dedim ki, bu kitap kesinlikle hakikat. Buna hiç şüphe yok. Müslüman olmaya karar verdim. Ama korkuyordum. Şeytan bana vesvese veriyordu. Yakınların ne der? Ama sonunda dedim ki, artık yeter, gitmeliyim. Abdest almayı bilmiyordum. Sadece yıkandım. Güneş batmadan sokağa çıktım. Akşam namazı vakti gelmişti. Bir cami aramaya başladım. İnsanların namaz kıldığını gördüm ve içeri girdim. İmamın yanına gidip Müslüman olmak istediğimi söyledim. İmam, kendime yeni bir isim seçmem gerektiğini söyledi. Ben de Hamza olsun dedim. Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza'nın hikayesini okumuş ve ona hayran olmuştum. Neden diğer dinler yerine İslam'ı seçtiniz? Aslında rüya görür görmez Müslüman olmaya karar vermemiştim. Sadece Allah'ın varlığına iman etmiştim. Hristiyanlık ya da İslam gibi bir seçim yapmamıştım. Yalnızca beni yaratan bir yaratıcının olduğuna inanmıştım. Çıktığım yolculukta sürekli Allah'la konuştum. Ondan yardım istedim. Yolculuğum boyunca, özellikle Fas'ta, birçok insan beni ağırladı. Müslümanları yakından tanıdım. Ama hala bir dine bağlı değildim. Fransa'ya dönünce karar verdim. Kur'an'ı okumaya başladım.
Okudukça bunun hakikat olduğunu hissettim. Rahman suresinde bu duygum daha da güçlendi. Tatlı ve tuzlu iki denizin kesişmediğinden bahseden bir bilim insanını duymuştum. Bu beni daha da etkiledi. Allah böyle nasip etti. Nijer'e niçin geldiniz? 2014'te Müslüman olduktan sonra derin araştırmalar yapmaya başladım. Peygamberlerin, sahabilerin hayatlarını okudum. İslam'ı iyice öğrendikten sonra Mekke'ye gitmek istedim. Ama param yoktu. Ayrıca Kabe'yi görmek için bunu hak etmek gerektiğini düşündüm. Oraya ancak layık olursam gidebilirdim. Allah'a gerçekten inancımda samimi olduğumu ispat etmem gerekiyordu. Bu yüzden karayoluyla hacca gitmeye karar verdim. Fransa'dan Fas'a uçtum. Oradan yürümeye başladım. Fas'tan sonra Moritanya, Mali, Burkina Faso ve sonunda Nijer'e ulaştım. Aslında Arabistan'a gitmek istiyordum. Ama buraya geldiğimde Çad'a geçmek için vizeye ihtiyacım olduğunu öğrendim. Bana vize almamın imkansız olduğunu söylediler. Çünkü orada tanıdığım birilerinin olması gerekiyordu ve benim tanıdığım kimse yoktu. Diğer yöntem de Arabistan'dan geçiş vizesi almaktı. Bir arkadaşımla birlikte Arabistan konsolosluğuna gittik. Oradakiler sen Fransızsın, Suudi Arabistan'a gitmen çok zor dediler. Ama ben karar Allah'ındır dedim. Her şeyi yöneten odur. Konsolosun sekreteriyle görüştüm, o da vize almamın çok zor olduğunu söyledi. Çünkü Fransızdım. Ancak Fransa'ya dönüp Fransa üzerinden Arabistan'a gidebileceğimi ifade etti. Ona hepimiz din kardeşiyiz, benim vize almama izin vermeniz gerekiyor dedim. Bana bu imkansız dedi. Bu cevap karşısında üzüldüm. Vize alana kadar konsolosluktan çıkmayacağımı söyledim. O kadar duygulanmıştım ki ağlamaya başladım. Sonra Allah'a dua etmeye başladım. Dedim ki Allah'ım, orası senin evin. Eğer sen istersen, beni davet edersen senin evini görebilirim. Tam o anda Arabistan Büyükelçi Yardımcısı geldi. Benim halimi görünce bana el işaretiyle gel gel dedi. Beni yanına aldı ve odasına götürdü. Buraya nasıl geldiğimi sordu, ona tüm hikayemi anlattım. Bana zor olacak ama inşallah sorununu çözeceğiz, seni Büyükelçiyle görüştüreceğim dedi. Birden kendimi Büyükelçinin makamında buldum. Büyükelçi sanki eski birer dostmuşuz gibi bana sarıldı, hikayemi sordu. Başımdan geçenleri ona anlattım. Bana İnşallah Mekke'ye gideceksin dedi. Benden iletişim bilgilerimi, fotoğraf gibi şeyleri istediler. Beni arayacaklarını söylediler. Ben de arkadaşımla birlikte geri döndüm. Birkaç gün sonra beni aradılar ve Arabistan kralının davetlisi olarak Mekke'ye gideceğimi söylediler. Bu bir mucizeydi. Bu Allah'ın büyüklüğünün ve merhametinin bir göstergesiydi. Hep Allah en büyüktür diyoruz ama bu apaçık bir delildi. Bu uzun yolculuğun, yorgunluğun ardından sebeplerin sükût ettiği bir anda özel bir davetle hacca gittim. Hac öncesi Nijer'de birkaç ay kaldım. Hac Ekim ayına denk geliyordu. Ve o sırada Nisan ayındaydı. Kalacak yerim yoktu, bana yardım ettiler. Biraz para da verdiler. Arapça okuyabiliyor musun diye sordular. Henüz yeni Müslüman olduğum için bilmiyordum. Bana Arapça okumayı, alfabeyi öğrettiler. Sonra da hacca gittim. Fransa'ya dönünce hep Nijer'i düşündüm. Bir arkadaşıma dedim ki, bedenim burada ama kalbim hala orada. Çünkü insanlar çok misafirperverdi. Bana yardım ettiler. Burada Kur'an okumayı öğrendim. Hacca buradan gittim. Dinimiz İslam'ı öğrenmek istiyordum ve Nijer Müslüman bir ülke olduğu için burada öğrenebilirdim. Bu sebeplerden dolayı Nijer'e geri dönmek istedim. 2016'da tekrar Nijer'e döndüm. Allah'ın izniyle bu yetimhanede çalışmaya başladım. Şimdi burada müdürüm. Yetimhanede 7 yıldır çalışıyorum. Bu Allah'ın büyük bir lütfu. Burada evlendim elhamdülillah. Bir kızım var 6 yaşında. Kızınızın adı nedir? Adı Nesibe. Sahabelerden biri olan Nesibe bint Kab'ın ismini verdim. Elhamdülillah. Hayalhanem hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayalhanemin burada yaptığı hayır işleri çok değerli. Gerçekten çok güzel şeyler yaptılar. Tüm Müslümanların birbirine yardım etmesi gerek. Allah sizlerden razı olsun. Yolunuz çok güzel bir yol. Allah yolunuzda devam etmeyi nasip etsin. Risale-i Nur'da bir cümle var. Kolun kırık ise kesilmiş ellere bak diyor. Bizler durum olarak daha kötü insanlara bakmaktansa hep böyle durumu iyi olan insanlara özendiğimizden dolayı maalesef şükretmiyoruz. Halbuki yapmamız gereken mesele kendimizden durumu kötü olan bu kardeşlere bakıp
bulunduğumuz konuma, Allah'ın verdiklerine odaklanarak şükretmek oluyor. Buraları eksik yapıyoruz. Arka tarafta görmüş olduğunuz gibi her biri maalesef yetim kalmış kardeşlerimiz. Şu anda ağlamalarının sebepleri ilk defa beyaz birini görüyorlar. Yani normal alışılmışın dışında geldikleri için. Yani bizim gibi Türkiye'den veya herhangi bir ülkeden ilk defa birini gördükleri için hem bizi inceliyorlar, hem bakıyorlar, hem de tepki vermek için ağlıyorlar. Bizi izliyorlar sürekli. Saçlar ne güzel diyor.